Şerif, Jolie'yi alamadığı için çok öfkeliydi. Kulağına halkın kendisiyle alay ettiği haberi gelince, içi yandı. Robin Hood hakkında arama emri çıkarmak için harekete geçti. Çünkü bir insan, hayatta hiçbir şeyden, alay konusu olmaktan daha çok nefret etmez. "Merhametli efendimiz ve egemen kralımız," dedi Şerif, dişlerini sıkarak, yasalarının nasıl çiğnendiğini öğrenecektir. "O hain Tinker'a gelince, onu yakalarsam, tüm Nottinghamshire'ın en yüksek dar ağacına asacağım." Sonra tüm hizmetkarlarına emir verdi. Londra'ya gideceklerdi. Kral ile yüz yüze konuşacaktı. Şerif'in kalesinde büyük bir telaş başladı. Adamlar oraya buraya koşturuyordu. Nottingham'ın demircileri gece yarısına kadar çalıştı, yıldızlar gibi parıldayan ateşlerin ışığında zırh yapıp tamir ediyorlardı. Bu hazırlık 2 gün sürdü. 3. gün, herkes yola çıkmaya hazırdı. Parlak güneş ışığında Nottingham'dan ayrıldılar, Fosse yoluna, oradan Walling Caddesi'ne geçtiler. 2 gün yol aldıktan sonra, Büyük Londra kasabasının kuleleri ufukta belirdi. Yolcular durup onları seyretti. Parlayan zırh, renkli tüyler ve süslemelerle geçen bu alayı uzun uzun izlediler. Londra'da Kral Henry ve güzel kraliçesi Eleanor, şaşalı bir sarayda oturuyordu. İpek, atlas, kadife ve altın kumaş giyen hanımlar, cesur şövalyeler ve neşeli saray mensupları. Şerif, kralın huzuruna çıkarıldı. "Bir nimet, bir nimet," dedi, diz çökerek. "Ne isterdin?" dedi kral. "Söyle bakalım, arzuların nedir?" "Ey iyi efendim ve egemenim," dedi Şerif, "Sherwood ormanında, Nottingham yakınlarında. Robin Hood adında cesur bir haydut yaşıyor." Kral başını kaldırdı. "Aman tanrım," dedi, "yaptıkları kraliyet kulaklarımıza bile ulaştı. O şımarık, asi bir serseri, ama itiraf etmeli ki, gerçekten neşeli bir ruh. Ama dinle, en zarif hükümdarım," dedi Şerif, sesi titreyerek. "Kendi kraliyet mührünü taşıyan bir haberci gönderdim, tam bir alçak tarafından dövüldü ve arama emri çalındı. Geyiğini öldürüyor, büyük yollarda kendi tebaanızı soyuyor." Kralın yüzü değişti. "Şimdi nasıl oluyor bu?" dedi öfkeyle. "Benden ne yapmamı bekliyorsun? Büyük bir silahlı adamlar grubuyla yanıma geliyorsun. Ama tek bir serseriyi bile yakalayamıyorsun. Sen benim şerifim değil misin? Nottinghamshire'da yasalarım geçerli değil mi? Git ve iyi düşün. Kendi işin için bir plan yap. Ama beni bir daha rahatsız etme." Durdu, gözleri keskin bir şekilde Şerif'in üzerinde gezindi. "İyi bak kendine, çünkü krallığımdaki herkes yasalarıma uymak zorunda. Ve eğer sen onları uygulayamazsan, benim için şerif değilsin. Tufan geldiğinde tahılı da süpürür, samanı da." Şerif, ağır bir yürekle geri döndü. Kralın öfkeli olduğunu görmüştü. Yanında bu kadar adam vardı. Ama yasaları uygulayamamıştı. Bu utanç içinde, Nottingham'a doğru yavaşça at sürerken, tek kelime etmedi. Adamlarıyla konuşmadı. Tüm o süre boyunca sadece bir şey yaptı. Bir plan kuruyordu. Kuyumcu, gümüş çantasındaki her madeni parayı tek tek sınarken, Şerif de zihnindeki her fikri tek tek tartıp kenarlarını hissediyordu. Ama her birinde bir kusur buluyordu. Ta ki Robin Hood'u düşünene kadar. Cesur ruhu, Nottingham kasabasının duvarları içine bile nasıl girip çıktığı. Ve bir anda, flash gibi bir düşünce geldi aklına. Büyük bir atış maçı ilan etsem ve büyük bir ödül teklif etsem. Robin Hood'un ruhu bu cazibeden kaçabilir mi? Bu düşünce onu, "Aha," diye bağırttı. Avucunu uyluğuna vurdu. Nottingham'a döner dönmez haberciler gönderdi. Kuzeye, güneye, doğuya, batıya, kasabalara, köylere, kırsalın dört bir yanına. Büyük bir atış maçı düzenleniyordu. Ve ödül, saf dövülmüş altından bir okey. Robin Hood bu haberi ilk duyduğunda Lincoln kasabasındaydı. Hızla Sherwood ormanına döndü. Kısa sürede tüm neşeli adamlarını etrafına topladı ve şöyle konuştu. "Şimdi dinleyin, neşeli adamlarım. Bugün Lincoln'den önemli bir haber getirdim. Nottingham şerifi büyük bir atış maçı düzenledi ve tüm bölgelere haber saldı. Ödül parlak altın bir okey. Ben bu ödülü kazanmak istiyorum. Çünkü onu sunan sevgili dostumuz Şerif. Yaylarımızı ve oklarımızı alıp oraya gidip ateş edeceğiz. Ne dersiniz, neşeli adamlarım?" Tam bu sırada Doncaster'lı genç David öne çıktı. "Efendim, lütfen dinle beni," dedi. "Doğrudan Mavi Domuz'daki İdom'dan geldim ve Şerif'in adamı Ralph Scar'dan duyduğunu söyledi. O kurnaz Şerif sana tuzak kurmuş. Bu atış maçı seni yakalamak için düzenlenmiş. Gitme, iyi efendim.
Yeşil ormanda kal, hem sen hem de hepimiz güvende olalım. Robin gülümsedi. Sen bilge bir gençsin, David. Kulaklarını açık tut, ağzını kapalı, bu iyi bir ormancıya yakışır. Ama söyle bana, tüm neşeli İngiltere'deki 700 okçu arasında en iyi okçu diye bilinen cesur Robin Hood, Nottingham Şerifi'nin maçından kaçacak mı? Hayır, iyi David. Bana söylediklerin, ödülü daha da çok arzu etmemi sağlıyor. Duraksadı. İyi dostumuz Swantelt ne der? Aceleci insan ağzını yakar, gözlerini kapayan aptal çukura düşer. Peki değil mi? O halde, kurnazlıkla karşılaşmalıyız kurnazlığı. Bazılarınız keşiş kılığına girecek. Bazılarınız köylü, tamirci ya da dilenci olacak. Ama her adamın yanında ihtiyaç duyarsa iyi bir yay ya da geniş bir kılıç olsun. Ben ise, o altın oku vuracağım. Kazanırsam, onu tüm grubun neşesi için yeşil orman ağacımızın dallarına asacağız. Ne dersiniz? Tüm grup tek bir sesle haykırdı. İyi, güzel. Atış maçının günü Nottingham kasabası harika bir manzara sunuyordu. Kasaba surlarının altındaki yeşil çayırda sıralar halinde banklar uzanıyordu. Birbiri üstüne dizilmiş bu banklarda şövalyeler, hanımlar, zengin burgerler ve eşleri oturuyordu. Menzil boyunca, hedefin yanında, kurdele, atkı ve çiçek çelenklerle süslenmiş yükseltilmiş bir koltuk vardı. Orada, Nottingham Şerifi ve hanımefendisi oturuyordu. Menzil 200 yard genişliğindeydi. Bir ucunda hedef, diğer ucunda renkli bayraklar dalgalanan çizgili bir çadır. Çadırın yakınında bira fıçıları vardı, susamış okçular için. Kalabalık hızla doldu. Gümüş çanların neşeli çınlamasıyla gelen hanımlar, eğlenmeye hazır centilmenler ve onların karşısında, yoksul insanların korkulukların yanında toplandığı geniş yeşil alan. Okçular çadırında büyük bir hareketlilik vardı. Kimileri yüksek sesle dünkü güzel vuruşlardan söz ediyordu. Kimileri yayın ipini sınıyor, okları inceliyor, bir gözünü kapatıp şaftın doğrultusuna bakıyordu. Çünkü böyle bir günde, böyle bir ödül için, ne yay ne de şaft arıza kaldırırdı. O gün Nottingham'da toplanan okçular, neşeli İngiltere'nin en iyileriydi. İşte kırmızı şapkalı Gilbert vardı, şerifin baş okçusu. Lincoln kasabasından Deacon Cruikshank vardı. Tamworth'tan adam o, The Dell vardı, 60 yaşını geçmiş ama hala sağlıklı ve güçlü. Woodstock'taki ünlü maçta CLYMO, The Claw'u yenmişti. Uzun yayın daha nicesi oradaydı. En sonunda şerif geldi. Süt beyazı atının üzerinde görkemle ilerledi. Başında mor kadife şapka, sırtında zengin ermenle süslü mor kadife cübbe. Altın zincirli jartiyerlerle tutturulmuş sivri uçlu siyah kadife ayakkabılar. Boynunda altın zincir asılıydı, üstünde harika bir karbünkül parlıyordu. Hanımefendisi yanında, mavi kadifesiyle, kuğu tüyleriyle süslenmiş. Kalabalık onları coşkuyla karşıladı. Şerif ve hanımefendisi yerlerine oturduğunda, elçi gümüş borusunu üfledi. Üç sese yankılandı Nottingham'ın gri duvarlarından geri. Okçular yerlerine ilerledi. Herkes bağırıyordu, her biri en sevdiği okçuyu çağırıyordu. Kırmızı şapka, diye bağırdı kimileri. Cruikshank, diye bağırdı öbürleri. William o, Leslie için merhaba, diye haykırdı başkaları. Hanımlar ipek atkılar sallıyordu. Haberci öne çıktı ve kuralları yüksek sesle ilan etti. Her adam şu işaretten hedefi vuracak, 710 yard mesafeden. Önce bir ok atacak, en güzel şaftları vuran 10 kişi seçilecek. Bu ondan ikişer ok atacak, en iyi 3'ü belirleyecek. Bu 3 kişi 3'er okey daha atacak ve en güzel şaftları vuran ödülü alacak. Şerif öne eğildi. Okçuların arasında dikkatle baktı. Robin Hood orada mıydı? Lincoln yeşili giyen kimse yoktu. Yine de, dedi kendi kendine, 10 kişiye indiğinde onu tanırım. Tanımazsam, Robin Hood'u hiç tanımıyorum demektir. Okçular ateş etmeye başladı. Sırayla. Ve iyi insanlar o gün böyle bir okçuluk daha önce hiç görmemişlerdi. 6 ok tam etki noktasına, 4'ü siyah halkaya, yalnızca 2 tanesi dış halkaya isabet etti. Büyük bir çığlık yükseldi. 10 kişi seçildi. 6'sı ülke genelinde tanınan isimlerdi. Kırmızı şapkalı Gilbert, adam o, The Dell, Deacon Cruikshank, William o, Leslie, Hubert o, Claude ve Sweden of Hartford. 2 tanesi neşeli Yorkshire yeomenleri. Bir tanesi mavi giyinmiş uzun boylu bir yabancıydı, Londra'dan geldiğini söylüyordu. Ve sonuncusu, bir gözüne yama takmış, yırtık kırmızı giysili garip bir yabancı. Şerif yanındaki silahlı adama döndü.
O 10 kişi arasında Robin Hood'u görüyor musun? Hayır, sayın efendim, diye yanıtladı adam. 6'sını iyi tanıyorum. Yorkshire Yeomanlerinden biri çok uzun, öbürü çok kısa. Robin kadar değil. Robin'in sakalı altın sarısı, ama kırmızı giysili o dilenci esmer sakallı, üstelik kör tek gözlü. Mavi giysili yabancının omuzları ise Robin'inkinden birkaç santim daha dar. Şerif öfkeyle uyluğuna vurdu. O halde o alçak korkak, iyi adamların arasına yüzünü göstermeye cesaret edememiş. Kısa bir dinlenmeden sonra 10 kişi tekrar ilerledi. İkişer ok atacaklardı. Kalabalık neredeyse nefesini tuttu. Herkes sessizce izliyordu. Son ok atıldığında büyük bir çığlık yükseldi. Şapkalar havaya kalktı. Şimdi, zarif Lady Fair, dedi yaşlı Sir Amyas, Şerif'in yanına eğilerek, hayatımda böyle bir okçuluk görmedim. 60 yılı aşkın süredir bu işi izlerim, ama böylesi. Cümlesini bitiremedi. 3 kişi kalmıştı. Kırmızı şapkalı Gilbert, yırtık kırmızı giysili yabancı ve Tamworth'tan adam o, The Del. Kalabalık coştu. Gilbert o, The Red Cap için hav. Hey, adam için Tamworth. Ama tek bir kişi bile yabancıyı çağırmadı. Şimdi iyi vur, Gilbert, diye bağırdı Şerif, en güzel şaftı sen atarsan, 500 geniş gümüş kuruş sana verelim, ödülün yanı sıra. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, dedi Gilbert kararlı bir sesle. İnsan en iyisinden fazlasını yapamaz. Ama bugün bunu deneyeceğim. Geniş, pürüzsüz, güzel bir okey çıkardı. Dikkatlice yerleştirdi. Yayını çekti. Şaft düz uçtu. Tam etki noktasına, bir parmak genişliğinde saplandı. Bir Gilbert, diye bağırdı tüm kalabalık. Şerif ellerini birbirine vurdu. Kurnazca bir atış. Gerçekten kurnazca. Sonra yıpranmış yabancı öne çıktı. Herkes güldü. Kolunu kaldırdığında sarı bir leke belirdi ve tek gözüyle nişan alarak, kolunun altından ateş etmeye hazırlandı. Yayını hızla çekti. Bir nefes almaya bile zaman kalmadan şaftı bıraktı. Okey o kadar hızlı geçti ki, herkes sadece uğultuyu duydu. Sonra sessizlik. Oklarına baktılar. Yabancının oku, Gilbert'ınkinden 2 kat daha merkeze yakın saplanmıştı. Şimdi cennetteki tüm azizler adına, diye bağırdı Şerif. Bu gerçekten harika bir şaft. Adam o, The Del dikkatli ve temkinli ateş etti. Oku, yabancının yanına yakın saplandı. Üçü de ikinci turda ateş etti. Her okey yeniden etki bölgesine saplandı. Ama bu kez adamın oku merkeze en uzak olandı. Ve yine yabancının şaftı en iyisiydi. Üçüncü tur. Gilbert bu sefer çok dikkat etti. Mesafeyi ölçtü. Hedefi inceledi. En ince dikkatle nişan aldı. Okey düz geçti. Bayraklar rüzgarla titredi. Kargalar çığlık attı. Kalabalık gürledi, çünkü şaft tam ortaya çok yakın saplanmıştı. "Aferin Gilbert," diye bağırdı Şerif. "İnanıyorum ki ödül senin. Şimdi sen," dedi, yabancıya dönerek, "bundan daha iyisini at bakalım. Eğer yapabilirsen." Yabancı yerini aldı. Sessizlik. Kimse konuşmuyor, kimse nefes almıyor gibiydi. Yabancı tamamen hareketsiz durdu. Yayını elinde tuttu, 5 sayı kadar öyle kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Güvenilir yayını çekti, bir an bekledi. Bıraktı. Okey düz geçti. O kadar düz ki, gri bir kas tüyünü devirdi, Gilbert'ın şaftını titretti ve tam ortaya, kırmızı şapkanın yanına, merkeze saplandı. Sessizlik. Kimse bağırmıyordu. Kimse konuşmuyordu. Herkes komşusunun yüzüne şaşkınlıkla bakıyordu. "Hayır," dedi yaşlı adam o, The Del, derin bir nefes alarak. Başını salladı. 200 yıldan fazladır şaft vuruyorum. Ve belki her zaman kötü değilim. Ama bugün artık ateş etmiyorum. Çünkü hiçbir insan o yabancıyla eşleşemez, kim olursa olsun. Okunu okey sayağına koydu. Yayını kapattı. Ve tek kelime etmeden ayrıldı. Şerif kürsüden indi. İpekleri ve kadifesiyle yabancıya doğru yürüdü. Eğildi. "Al, iyi adam," dedi, "ödülü al, adil ve güzel kazandın, bunu kabul ederim. Adın ne ve nereden geliyorsun?" "Adamlar bana Jock Teviotdale der," dedi yabancı. "Oradan geliyorum." "O halde, hanımefendimize andolsun, Jock," dedi Şerif, "sen gözlerimin gördüğü en iyi okçusun. Hizmetime girersen, sırtındakinden daha iyi giysiler veririm. En iyi yiyip içeceksin. Her Noel 400 mark maaş alacaksın. Şunu söyleyeyim ki, o korkak serseri Robin Hood'dan bile daha iyi atıyorsun. Bugün burada yüzünü göstermeye cesaret bile edemedi. Bana katılacak mısın?" "Hayır, katılmayacağım," dedi yabancı, kaba bir sesle.
Kendi efendim ben olacağım. Tüm neşeli İngiltere'de hiç kimse benim efendim olmayacak. Şerif'in yüzü kızardı. O halde git, bir Murrain seni yakalasın, diye bağırdı, öfkeden titriyor. Ve inancım doğrultusunda söylerim, bu küstahlığın yüzünden seni dövdürmek için aklım var, topuğunu döndü ve öfkeyle uzaklaştı. O gün Sherwood'un derinliklerindeki asil yeşil orman ağacının etrafında ilginç bir topluluk toplanmıştı. Çıplak ayaklı rahipler, tamirci kılıklı adamlar, sağlam dilenciler ve sıradan kırsal insanlar. Ve yosunlu bir kanepede oturan biri vardı, yırtık kırmızı giysi içinde, bir gözünde yama. Elinde tutuyordu büyük atış maçının ödülünü. Altın oku. Konuşmalar ve kahkahalar arasında, gözündeki yamayı çıkardı. Üstündeki kırmızı bezleri de. Ve göründü ki altında açık renkli Lincoln yeşili giyinmişti. Güldü. Bu kılıktan çıkmak kolay, dedi, ama ceviz lekesi sarı saçlardan o kadar hızlı çıkmıyor. Herkes öncekinden daha yüksek sesle güldü. Çünkü Robin Hood, ödülü bizzat Şerif'in elinden kazanmıştı. Herkes orman ziyafetine oturdu. Şerif'e yapılan neşeli şakayı, her birinin başından geçen kılık değiştirme maceralarını anlattılar birbirine. Ziyafet bittiğinde Robin Hood, Little John'u yanına çekti. "Gerçekten şimdi sinirleniyorum," dedi. "Çünkü bugün Şerif'in şöyle dediğini duydum, o korkak serseri Robin Hood bugün yüzünü göstermeye cesaret edemedi. Altın ödülü kimin kazandığını ona söylemek istiyorum. Ve hem korkak olmadığımı da." Little John güldü. "İyi efendim, beni ve Will Stutely'i al, o haberi Şerif'e onun hiç beklemeyeceği bir haberci aracılığıyla ileteceğiz." O gün Şerif, Nottingham kasabasındaki evinin büyük salonunda et başında oturuyordu. Uzun masalarda silahlı adamlar, ev hizmetçileri ve çeşitli adamlar oturuyordu. 400'den fazla kişi. Günün çekimlerinden söz ediyorlar, et yiyip bira yudumlarken Şerif yükseltilmiş koltuğunda oturuyordu, yanında hanımefendisi. "Gerçekten," dedi, "o alçak Robin Hood'un bugünkü maçta olacağını tahmin etmiştim. Bu kadar korkak olduğunu düşünmemiştim. Ama o alaycı yabancı kimdi ki sakalıma bu kadar cesurca cevap verdi?" Üstündeki pırtılar başka şeyler anlatıyordu sanki. Tam konuşmasını bitirirken, masadaki tabaklar titredi. Yan tarafındakiler şaşkınlıkla birbirlerine baktı. Bir süre sonra silahlı adamlardan biri cesaretini toplayıp masanın üstündeki şeyi alıp Şerif'e götürdü. Köreltilmiş, gri kaz sapı bir oktu. Üzerinde ince bir parşömen, başına yakın bağlanmış bir kaz tüyü kalemiyle. Şerif parşömeni açtı. Alnındaki damarlar şişti. Yanakları kızardı. Çünkü okuduğu şuydu: "Şimdi Tanrı seni kutsasın bugün. Tatlı Sherwood'daki herkes der ki, çünkü ödülü sen verdin, neşeli Robin Hood'a." "Bu nereden çıktı?" diye haykırdı Şerif güçlü bir sesle. "Pencereden, sayın efendim," dedi şaftı ona uzatan adam. "Will, arkadaşları tarafından kurtarılır." Şerif, ne yasanın ne de kurnazlığın Robin Hood'u alt edemeyeceğini gördüğünde, çok şaşırdı. Kendi kendine düşündü, "Aptal oldum. Robin Hood'u krala söylemeseydim böyle bir duruma düşmezdim. Ama şimdi ya onu esir almalıyım, ya da en zarif majesteleri başımı alır. Hukuku denedim, kurnazlığı denedim, ikisinde de başarısız oldum. O halde gücü deneyeyim." Polislerini topladı ve düşüncelerini paylaştı. "4 silahlı adamla ormanın farklı noktalarına gidin," dedi. "Robin Hood'u pusuya düşürün. Eğer bir polis memuru fazla adamla karşılaşırsa boynuz çalsın, diğerleri hemen yetişsin. Bu yolla o yeşil giysili adamı alabiliriz. Ayrıca, onu bana ilk bulan kişiye 100 pound gümüş. Canlı getirilirse 200 pound. Böylece 600 kişi, beşerli gruplar halinde Sherwood ormanına dağıldı. 7 gün 7 gece boyunca ormanın açıklıklarında dolaştılar. Ama tek bir Lincoln yeşili gören olmadı. Çünkü tüm bunları güvenilir idim o, The Blue Boar, Robin Hood'a çoktan haber vermişti. Haberi ilk duyduğunda Robin şöyle dedi: "Şerif güçle gelirse, güçle karşılaşır. Ve kan akar, herkes için büyük belalar olur. Ama ben kan ve savaştan kaçınmak istiyorum. Kadınları ve eşleri yas içinde bırakmak istemiyorum. Bir kez adam öldürdüm ve bir daha asla öldürmek istemiyorum. Çünkü bu, ruh için acı bir yüktür. Şimdi Sherwood ormanında sessizce kalacağız. Ama eğer kendimizi ya da grubumuzdan birini savunmak zorunda kalırsak, her adam yayını eğip nişan alsın." Bu konuşmayı duyunca grubun birçok üyesi kendi içinden düşündü, "Şerif bizi korkak sanacak. Halk alay edecek, bu adamlardan korktuğumuzu söyleyecek." Ama yüksek sesle hiçbir şey söylemediler.
Sözlerini yuttular ve Robin'in dediğini yaptılar. 7 gün 7 gece Sherwood'un derinliklerinde kaldılar. Tek bir gün bile dışarı çıkmadılar. 8. günün sabahı Robin, grubu etrafına topladı. Şimdi, dedi, kim gidip Şerif'in adamlarının ne durumda olduğunu öğrenecek? Çünkü onlar Sherwood'da sonsuza kadar kalmayacak. Herkes yayını havaya kaldırarak bağırdı, belki ben giderim diye. Robin onlara baktı. Cesur adamlarına baktı. Kalbi doldu. Hepiniz cesur ve dürüstsünüz. Gerçekten sağlam bir adamlar grubusunuz. Ama hepiniz gidemezsiniz. Bu yüzden aranızdan birini seçeceğim ve o kişi Will Stuteley olacak. Çünkü Sherwood ormanındaki yaşlı bir tilki kadar kurnaz. Will Stuteley yerinden sıçradı. Yüksek sesle güldü, ellerini çırptı, saf bir sevinçle. Teşekkürler, iyi efendim. Ve eğer sana o alçaklar hakkında haber getiremezsem, bana bir daha kurnaz deme. Keşiş kıyafetine büründü. Cübbesinin altına, kolayca eline geçebileceği bir yere, iyi bir kılıç astı. Bu kılıkla yola çıktı. Ormanı geçti. Büyük yola çıktı. Şerif'in adamlarından 2 grubu gördü ama ne sağa ne sola döndü. Başlığını yüzüne daha da yaklaştırdı. Ellerini meditasyon yapıyormuş gibi birleştirdi. Ve mavi domuz tazesine vardı. İyi, dedi kendi kendine. Buraya girersem iyi arkadaşım Edom tüm haberleri anlatır. Mavi domuz işaretinde. Şerif'in adamlarından bir grup içki içiyordu. Neşeyle, şehvetle. Will kimseyle konuşmadan uzak bir banka oturdu. Asasını eline aldı, başını öne eğdi, meditasyona dalmış gibi görünüyordu. Ev sahibi Edom onu tanımadı. Zavallı, yorgun bir rahip sanıp rahat bıraktı. Ama içinden geçirdi, sert bir kalp, topal köpeği tekmelemez insan. Will böyle otururken, büyük evin kedisi gelip dizine sürtündü. Cübbesini bir avuç genişliği kaldırdı. Will hızla tekrar aşağı itti. Ama geç kalmıştı. Polis memurlarından biri görmüştü. Cübbenin altından Lincoln yeşilini görmüştü. Hiçbir şey söylemedi. Ama içinden geçirdi, bu gri tarikat rahibi değil. Dürüst bir Yeoman rahip kıyafetinde dolaşmaz. Ve hırsız boşuna gitmez. Bence bu Robin Hood'un adamlarından biri. Sesini yükseltti. Ey kutsal baba, Mart ayı iyi bir çay bira alır mısın, susamış ruhunu teskin etmek için. Stuteley sessizce başını salladı. Kendi kendine düşündü, burada sesimi bilenler olabilir. Polis memuru devam etti. Nereye gidiyorsun, kutsal rahip, bu sıcak yaz gününde? Canterbury kasabasına hacı olarak, diye yanıtladı Will Stuteley. Kasıtlı olarak sesini değiştirerek konuştu. Polis memuru 3. kez sordu. Şimdi söyle bana, kutsal baba. Canterbury'e giden hacılar cübbelerinin altına iyi Lincoln yeşili mi giyerler? Ha, inancım üzerine, seni şehvetli bir hırsız sanıyorum. Belki de Robin Hood'un kendi adamlarından birisin. Meryem Ana'nın lütfuyla söylerim. Elini ya da ayağını oynatırsan, kılıcımla seni deşerim. Parlak kılıcını çekti. Will Stuteley'nin üzerine atladı. Ama Stuteley hazırdı. Kılıcı çoktan cübbesinin altında tutuyordu. Adamın darbesi geldiğinde, savuşturdu. Tüm gücüyle geri vurdu. Adam sendeledi. Stuteley kaçabilirdi. Ama diğerleri yetişti. Yarasından başı dönüyordu, kan akıyordu. Ve biri onu kollarından, dizlerinden yakaladı. Tökezledi. Düştü. Diğerleri üstüne yığıldı. Biri taçtan bir darbe vurdu. Kan aktı, gözlerini kör etti. Sonra onu sıkı kenevir ipleriyle bağladılar. Ne elini ne ayağını oynatamıyordu. Robin Hood, yeşil orman ağacının altında Will Stuteley'i düşünüyordu. Tam o sırada orman yolunda 2 sağlam yeoman koşarak geldi ve aralarında dolgun Edom The Blue Boar vardı. Robin'in kalbi yıkıldı. Kötü haber taşıdıklarını anında anladı. Will Stuteley alındı, diye bağırdılar, yanına geldiklerinde. Ve bu kadar hüzünlü haberi siz mi getirdiniz, dedi Robin. Evet, evlen. Her şeyi gördüm, dedi Edom, neredeyse soluk soluğa. Korkarım yaralı da, taçtan sert bir darbe aldı. Bağladılar ve götürdüler. Duyduğuma göre yarın gün Nottingham kasabasında asılacak. Yarın gün asılmayacak, diye bağırdı Robin. Ya da asılırsa, birçoğu çimi kemirecek. Ve birçoğu, eyvah, diye ağlamak için sebep bulacak. Borazanını dudaklarına götürdü. 3 kez yüksek sesle üfledi. Kısa süre sonra yeşil ormandan yeomanlar akın akın geldi. Etrafında 700 cesur kılıç toplandı. Şimdi herkese seslenin, diye bağırdı Robin. Sevgili dostumuz Will Stuteley o iğrenç şerifin adamları tarafından alındı. Şimdi yay ve damgayı alıp onu kurtarmak bizim görevimiz.
Çünkü o bizim için hayatını riske attı. Tıpkı bizim onun için yaptığımız gibi. Öyle değil mi, neşeli adamlarım? Tüm grup tek bir sesle bağırdı. Ay ay. Ertesi gün Sherwood ormanından harekete geçtiler. Ama hepsi ayrı yollardan. Çünkü kurnaz olmaları gerekiyordu. İkili ve üçlü gruplara ayrıldılar. Hepsi Nottingham kasabası yakınlarında, karmaşık bir dere kenarında buluşacaktı. Hepsi toplandığında Robin onlara şöyle konuştu. Haber alana kadar burada pusuya yatacağız. Dostumuz Will Stutley'i şerifin pençesinden kurtarmak için kurnaz ve temkinli olmamız şart. Uzun süre bekledi. Güneş gökyüzünde yükseldi. Gün sıcaktı. Tozlu yol yolcusuzdu. Yalnızca yaşlı bir Palmer, kasabanın kale duvarına yakın büyük yolda yavaşça yürüyordu. Robin etrafına bakındı. Başka yolcu yoktu. Kurnaz Doncaster'lı genç David'i çağırdı. Git ve şu Palmer ile konuş, dedi. Nottingham kasabasından geliyor. Belki Will Stutley hakkında bilgi verebilir. David yürüdü ve yaşlı hacıya selam verdi. Günaydın, kutsal baba. Will Stutley ne zaman asılacak? Kaçırmak istemiyorum. Uzaktan geldim ve böyle sağlam bir haydutun asılmasını görmek istiyorum. Şimdi, genç adam, diye bağırdı Palmer, asasını yere vurarak. Böyle konuşma. Yalnızca kendini korumak için asılacak iyi ve sağlam bir adam hakkında böyle mi söylenir? Ah, bu böyle olmamalıydı. Durdu, nefes aldı. Bugün bile, akşama doğru, güneş alçalırken asılacak. Nottingham kasaba kapısının 400 çubuk ötesinde, 3 yolun kesiştiği yerde. Şerif orada öleceğine yemin etmiş. Nottinghamshire'daki tüm haydutlara bir uyarı olsun diye. Sonra sesi yumuşadı. Ama yine de, ah! Robin Hood ve adamları haydut olabilir. Ama yalnızca zenginlerden, güçlülerden, dürüst olmayanlardan alırlar. Sherwood yakınında yaşayan hiçbir fakir dul, hiçbir çok çocuklu köylü mahrum bırakılmaz, yıl boyunca yeterince arpa unu olur onlarda. Böyle cesur birinin ölmesini görmek kalbimi keder. Ben Palmer olmadan önce iyi bir Sakson yeomandım. Güçlü bir eli ve zalim bir Norman'a ya da şişman para torbalarıyla gururlanan bir başrahibe alaycı bir bakış atan birini severim. İyi bir efendisi varsa, adamını tehlikelerden kurtarmasını bilir. Belki yardım gönderir. Evet, doğru söylüyorsunuz, diye bağırdı genç David. Robin ve adamları buraya yakın. Onu tehlikeden çıkarmak için çaba göstereceklerini biliyorum. Ama hoşça kalın, iyi yaşlı adam. Ve inanın bana, Will ölürse intikamını alacak. Döndü ve hızla uzaklaştı. Palmer ona baktı, mırıldanarak. Gençlik bir ülke değil, ama bu genç adam, iyi adamı ölsün diye buraya gelmiş değil. Belki Robin Hood o kadar da uzakta değildir. Bugün büyük hareketler olacak. Ve yoluna devam etti. David, Palmer'ın anlattıklarını Robin Hood'a aktardığında, Robin grubu etrafına topladı. Şimdi hemen Nottingham kasabasına girelim, dedi. Oradaki halkın arasına karışalım. Ama birbirinizi gözden kaybetmeyin. Mahkum ve muhafızlar duvarların dışına çıktığında, mümkün olduğunca yaklaşın. Kimseyi gereksiz yere vurmayın. Kan dökmekten kaçınmak istiyorum. Ama vurmak zorunda kalırsanız, sert vurun. Ve bir daha vurmanıza gerek kalmasın. Hepsini Sherwood'a dönene kadar bir arada tutun. Batı gökyüzünde güneş alçalırken kale duvarından bir boru sesi yükseldi. Nottingham kasabası hareketlendi. Kalabalıklar sokaklara döküldü. Herkes biliyordu, ünlü Will Stutley o gün asılacaktı. Kale kapıları gürültüyle açıldı. Silahlı adamlar çıktı. Şerif, parlayan zincir zırhı içinde, başlarında süzülüyordu. Ortada bir araba vardı. Arabada, boynu halterde Will Stutley. Yüzü solgundu. Ay gibi. Alnında kanın sertleştiği yerde sivri saç tutamları pıhtılaşmıştı. Kaleden çıkarken yukarı baktı, aşağı baktı. Bazı yüzlerde acıma vardı. Bazılarında dostluk, ama tanıdığı bir yüz yoktu. Kalbi kurşun gibi battı. Ama yine de konuştu. Cesurca. Elime bir kılıç verin, Sir Şerif, dedi. Yaralı olsam da, size ve tüm adamlarınıza karşı savaşacağım. Hayatım ve gücüm bitene kadar. Hayır, yaramaz serseri, diye yanıtladı Şerif, sert gözlerle Will'e bakarak. Kılıcın olmayacak. Senin gibi iğrenç bir hırsız, acımasız bir ölümle ölür. O halde ellerimi çözün, diye bağırdı Will. Silahsız da savaşırım. Yalnızca çıplak yumruklarımla. Ama bugün acımasızca asılmama izin vermeyin. Şerif yüksek sesle güldü. Neden şimdi böyle konuşuyorsun? Kendinle gurur mu ediyorsun, hırsız? Kısaca çek kendini. Çünkü bugün asılacaksın. 3 yolun kesiştiği yerde. Tüm halk görsün. Sonra leş kargaları ve köpekler.
"Ey alçak kalp," diye bağırdı Will Stuteley, dişlerini sıkarak. "Korkak geri. İyi efendim seninle bugünün işi için çok ağır öder. O seni küçümser. Tüm cesur insanlar küçümser. Bilmiyor musun ki adın her cesur yeomanın dilinde bir şakadır? Senin gibi biri, cesur Robin Hood'u asla yenemez." "Ha," diye bağırdı Şerif öfkeyle. "Öyle mi? Ben seninle şaka mı yapıyorum? Efendime nasıl diyorsun sen? Şimdi sana şunu söylerim. Asıldıktan sonra seni parça parça edeceğim." Atını sürdü. Stuteley'e bir daha bakmadı. Sonunda büyük kasaba kapısına geldiler. Stuteley kapıdan geçerken dışarıya baktı. Güzel araziler, tepeler, vadiler, yeşillikler ve uzakta, Sherwood'un eteklerinin karanlık çizgisi. Tarladaki eğimli güneş ışığı, çiftlik evlerinden yükselen kırmızı parıltı, kuşların akşam şarkıları, yamaçta meleyen koyunlar, parlak havada süzülen kırlangıçlar. Kalbi dolup taştı. Her şey tuz ve gözyaşları arasında bulanıklaştı. Başını eğdi, halkın gözlerindeki yaşları görüp onu erkekçe düşünmemesi için. Ta ki duvarların dışına çıkana kadar. Sonra başını kaldırdı. Ve kalbi sıçradı. Durdu. Sevinçten. Çünkü kalabalıkta neşeli Sherwood'dan sevgili bir yüz gördü. Etrafına hızla baktı. Her yanda tanıdık yüzler. Silahlı askerlerin hemen yanında kalabalıkta. Ve bir anlığına, kendi iyi efendisini gördü. Robin Hood'u. Tüm grubuyla. Yanaklarına kan doldu. Ama aralarında silahlı bir hat vardı. "Geri çekilin," diye haykırdı Şerif kalabalığa. "Ne demek istiyorsunuz? Siz serseriler neden bize basıyorsunuz? Geri çekilin." Sonra bir gürültü koptu. Biri silahlı adamların arasına girmeye çalışıyordu. Arabaya ulaşmaya çalışıyordu. Stuteley baktı ve Little John'du. İşte her şey o anda başladı. "Şimdi geri çekil," diye bağırdı silahlı adamlardan biri, Little John'u dirsekleriyle iterek. "Şimdi sen geri dur," dedi Little John. Ve o an, adamın başına bir büfe vurdu. Adam bir öküz gibi yere düştü. Little John arabaya sıçradı. "Ölmeden önce arkadaşlarından veda et, Will," dedi. "Ya da belki seninle birlikte ölürüm. Çünkü daha iyi bir arkadaşlıkta ölmek olmazdı." Tek vuruşla bağları kesti. Kollarını, bacaklarını özgür bıraktı. Ve Will Stuteley, doğrudan arabadan aşağı atladı. "Şimdi yaşıyorum," diye bağırdı Şerif. "O alayı çok iyi tanıyorum. Hepinize emrediyorum, onu yakalayın. Gitmesin." Atını Little John'un üzerine sürdü. Kılıcıyla büyük bir darbe indirdi. Ama Little John hızla eğildi, atın karnının altına girdi. Darbe başının üzerinden ıslık çalarak geçti. "Hayır, iyi Şerif," diye bağırdı, tekrar fırlayarak. "En saygıdeğer kılıcınızı ödünç almam gerekecek." Ve kılıcı Şerif'in elinden tek hamlede çekip aldı. "Al, Stuteley," diye bağırdı. "Şerif sana kılıcını ödünç verdi. Sırt sırta dur benimle ve kendini savun. Yardım yakın. Onlara kare," diye bağırdı Şerif, öfkeli bir boğa gibi. Atını iki arkadaşın üzerine sürdü. O kadar öfkeliydi ki, kendini savunacak silahı olmadığını unuttu. "Geri çekilin, Şerif," diye bağırdı Little John. Ve tam o anda tiz bir boru sesi yükseldi. Bir kumaş bahçesi şaftı Şerif'in başının 1 santimi yakınından ıslık çalarak geçti. Sonra her şey karıştı. Yeminler, çığlıklar ve inlemeler. Çelik çarpışması. Batan güneşte kılıçlar parladı. Oklar havada ıslık çaldı. Kimileri bağırdı, "Yardım, yardım." Kimileri, "Kurtarın." "İhanet," diye bağırdı Şerif yüksek sesle. "Geri çekilin, geri çekilin. Yoksa hepimiz ölü adamız." Atını kalabalığın en kalın yerine doğru çekti. Robin Hood ve grubu isteseydi, Şerif'in adamlarının yarısını öldürebilirdi. Ama öldürmediler. Baskından çıkıp gittiler. Kaçanların ardından yalnızca birkaç okey gönderdiler, onları uzaklaştırmak için. "Ah, kal," diye bağırdı Will Stuteley, Şerif'in ardından. "Cesur Robin Hood'u asla yakalayamazsın. Onunla yüz yüze gelmeye cesaret edersen başka türlü konuşursun." Ama Şerif atının sırtında eğilerek hız kesmedi. Gitti. Will Stuteley Little John'a döndü. Yüzüne baktı. Ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Yüksek sesle ağladı. Arkadaşının yanaklarını öptü. "Ey Little John," dedi. "Benim gerçek dostum, dünyada erkekten ya da kadından daha çok sevdiğim. Bugün yüzünü göreceğimi ya da bu tarafta cennetle karşılaşacağımı düşünmemiştim." Little John cevap veremedi. O da ağlıyordu. Sonra Robin Hood, grubu sıkı bir düzen içinde topladı. Will Stuteley ortada ve yavaşça Sherwood'a doğru ilerledi. Bir fırtına bulutu gibi, toprağı süpürerek uzaklaşan. Geride bıraktılar.
Şerif'in 10 adamı, yerde, yaralı, daha fazlası mı, daha azı mı, kimse bilmiyordu. Ve kim vurmuştu onları, hiç kimse söyleyemezdi. Böylece Nottingham Şerifi, 3 kez Robin Hood'u yakalamaya çalışmıştı. 3 kez başarısız olmuştu. Ve bu son seferinde korkmuştu. Gerçekten korkmuştu. Hayatını ne kadar yakın kaybettiğini hissetmişti. Kendi kendine dedi ki, bu adamlar ne tanrıdan ne insandan korkar. Ne kraldan ne de kralın subaylarından. Görevimi kaybetmektense hayatımı kaybetmeyi tercih ederim. Bu yüzden, artık onları rahatsız etmeyeceğim. Kalesinin içine kapandı. Günlerce kendi evinden dışarı çıkmaya cesaret edemedi. Ve tüm o süre boyunca kimseyle konuşmadı. Sustu. Çünkü o günün utancı, üzerinden bir türlü kalkmıyordu.